Motorcunun Güncesi'nden herkese merhaba. Bugünkü rotam Bursa ili Yıldırım ilçesi. Cumalıkızık köyündeyim. Önemi ne? Film sektöründen, dizi sektöründen tutun da insanların akın akın gelmesindeki sebep ne? Burada yaşanan tarihi en büyük olay ne? Bir köyün son dakika yakılmak üzereyken kendini kurtarması, Türk askerlerine ulaşması nasıl gerçekleşti? Osmanlı Devleti'nin izlerinin burada ne işi vardı? Dilerseniz gelin bu soruların cevabının peşinden koşalım. Bu sorularımıza cevap bulmak için sizlerle bir yolculuğa başlayalım. Öncelikle Cumalıkızık köyü Osmanlı Devleti'nin Bursa'ya geldikten sonra ilk yerleştiği köylerden biridir. Buraya Cumalıkızık denmesinin ise iki rivayetinden bahsedilir. Bunlardan birincisi cuma namazını kılmak için toplanan halk buraya gelir, buradaki camide ibadetini yapar ve bu yüzden cuma günleri toplanan yer anlamında Cumalıkızık adını verdiği rivayet edilir. İkincisi ise Osmanlı Devleti'nin kurulması esnasında Osman Gazi devletin kuruluş gününü cuma gününe denk getirmiştir. İşte bu yüzden buraya yine Cumalıkızık dendiği de rivayetler arasındadır. Hangisi olursa olsun hiç önemli değil. Buraya geldiğinizde Osmanlı Devleti'nin dokusunun hiçbir şekilde bozulmadan o dönemin Kızık evlerinin nasıl olduğunu bize gösteren güzide bir köy olarak hala günümüzde de varlığını sürdürüyor. Gerek Diriliş Ertuğrul izleyin, gerek Kuruluş Osman. Hiçbir farkı yok. Aslında bu dizilerde bahsedilen ilk Osmanlı'nın temelinin atıldığı köy Güzel kardeşim, bu köyün mağazası şudur. Ertuğrul Gazi zamanında çevremizde yerleşim yeri açıldıktan sonra Tokat, Çorum civarından, Samsun civarından, İç Anadolu'dan Oğuz boyunun Kızık kolunu getirdiler buraya. Kimleri getirdiler? Savaşçı gençleri getirdiler. Amaç neydi? İlk Bizans savaşları başlatmak. Evet. Bizans savaşlarına başlamak. Hı hı.
Bunun neticesinde gelen gençlerle beraber, savaşçı gençlerle beraber ilk Yalova-Babayon Savaşı başladı. Ondan sonra Yenişehir-Dimbo Savaşı kazanıldı. Buraları alındıktan sonra burada 7 tane köy yeri verildi. 7 köy yeri verildi. 7 köy yeri verildi. Bunların 2 tanesi ağır hasarlardan dolayı kaybettik. Hı hı. Bunun dışında 5 tane köyümüz hala hazır ayakta. Ve bunun ben sana kısa kısa anlatıyorum. Çok uzun bir Tabii, köyün tabii. hikayesi de. Bu köylerin hikayesi. Yüzeysel anlatıyorum sana. Kurtuluş Savaşı'mızda, Bursa'nın fethinde bu gençler hepsi, yani bu köylerin gençleri bu savaşlara katılmıştır. Evet. Bunun haricinde hala askeriyenin içinde önemli noktalarda görevli askerlerimiz var. Günümüzde dahi o gelenek devam ediyor. Tabii ki. Ankara'da var, askeriyenin içinde var. Yani askerlik devam ediyor. Evet. Bunun dışında bu caminin hikayesi şudur. Bu cami bir kere komple depremde yıkıldı. Bursa'nın küçük kıyametinde. Ne zaman? 1854 yılında. 1854. Bu cami sadece arka duvarları kalacak şekilde yıkıldı. Hı hı. Ve yapıldı, tekrar ibadete açıldı. Minare buradaydı, buraya alındı. Hı hı. Minaresi o köşedeydi. Bu köşeye alındı. Bu küçük kıyametin sana daha net anlatayım. Nasıl olur? Küçük kıyametin anlamını sana söyleyeyim. Daha net açayım. Bursa 1854 senesinde 80 bin nüfusu vardı. Evet. Bunu 20 bine düşürdü bu deprem. 20 o çok fena bir şey. Ulu Cami 20 kubbelidir. 18 tanesi yıkıldı. Yani böyle bir İyi. kıyamet yaşadı Bursa. Çok Bu kötü kıyametler olmuş. esnasında da bir tane dallı Kızık köyümüz gitti. Hı hı. Bir köyümüz daha gitti. Aklıma gelirse ismini söyleyeceğim. 2 tane köyümüzü kaybettik. Caminin mimarisi tamamen Selçukludur. Bizim için önemi nedir? Maneviyatı nedir? Cin Aralık'ın maneviyatı nedir? Cin Aralığı diye bizim kendi tevatür tarzlarımız var. Buradan çıkarıyoruz. Yunan işgali sırasında bu camiden toplanıp önden topladıkları insanlar arkadaki geçiş kapısından çıkarak Cin Aralığı'ndan Uludağ'a çıkmıştır. Bu şekilde Evet. bu köy sağ kalmıştır. İşgal Kurtulabiliyorlar. askerleri de birdenbire vatandaşlar kaybolunca tevatür ürettiler. Böylece tevatür gidiyor. Anladım. Yani bu buradan ancak geçse insan Yani. geçemez, cin geçer tarzında bir hikaye Aynen ortaya öyle çıkmış. bir ortaya çıktı. Yani tevatürdür bu. Kesinlikle Evet. tevatürdür. Bizim için maneviyatı önemli ve yüksek değeri olan bir yerdir. Evet. Neden? Atalarımız bizi bugüne taşıdı. Kesinlikle çok iyi olmuş. Burada peki kaç tane cami vardı abi? Bir tane, 7 köyün ortasında bir tane. 7 köyün ortasında bir tane. Nedendir? 7 köy buraya toplanır. Her cuma namazını kılar. Burada istişareler yapılır. Hı hı. Yapılacak olaylar göz önüne getirilir. Ve çok önemli bir şey daha söyleyeyim sana. Yani bu kaç tane köyde çift mihrap görebilirsin? Hiçbir köyde Hiçbir köyde göremezsin. göremeyiz, evet. Burası çift mihraplıdır. Çift Türkiye'nin mihraplı. kurulan ilk üniversiteleridir. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok iyi anlattın. Alırım yürü. İşte az önce dinlediğimiz hikayede camiden çıkarak canlarını kurtaran ve tepede konuşlanmış olan Türk askerlerine ulaşan köylü halkı bu aralıktan geçmişti. Bu aralığın önemi ise dünyanın en dar sokak aralığı olduğu söylenir ve dilden dile anlatılan duruma göre buradan geçse ancak cinler geçer. Bu halk buradan kaçmış olamaz diyerek Yunan askerleri de burayı terk etmek ve köye zarar vermeden burayı bırakıp gitmek durumunda kalacaklardı.
Bursa ili Yıldırım ilçesinde bulunan Cumalı Kızık hikayemizin burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Osmanlı'nın temellerinin atıldığı, Yunan işgalinden kurtulan ve aynı zamanda da dünyanın en dar sokağı olan Cin aralığından bu şekilde bahsetmiş olduk. Bu ve buna benzer hikayeler için kanalımı takip etmeyi, arkadaşlarınıza beni önermeyi, bu gönderinin altına yorum yapmayı unutmayın. Bu videonun ortaya çıkmasında öncelikle aileme teşekkür eder ve bununla birlikte kamera çekimlerinde bana yardımcı olan Zeynep Pala'ya ve arkadaşım Mehmet İpek'e çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.